Herkese merhaba, ben Buket. Yeni dizayn girişimini başlattım yakın zamanda. Birazdan satın almış olduğunuz duvar tabağı veya sepeti yapım kitinin yapılış videosunu izleyeceksiniz. Ondan önce kısa bir açıklama yapmak istedim. Satın almış olduğunuz kitin birçok farklı renkli varyasyonu bulunuyor. Bunların hepsinin tek tek yapılış videosunu çekmedim ben. Sadece bir renginin yapılış videosunu çektim. Ve bunu kendi satın almış olduğunuz kitlerinizde elinize ulaşan şablonlarınızı takip ederek yapabilirsiniz. Mesela bu olabilir veya bu olabilir veya bambaşka bu olabilir veya burada göstermediğim bambaşka bir renk skalası olabilir. O nedenle ben siyah beyaz şablonla çalışarak size renklerini gösterdim. Tüm modeller için aynı şekilde çalıştım. Bu izleyeceğiniz model farklı bir renklerle çalışılmış olsa bile mantık, teknik her şey aynı. Sadece ipin rengi değişiyor. Orada da şablondaki yerini takip ederek sizdeki renk karşılığıyla yapabilirsiniz. Umarım siz de benim aldığım kadar zevkle ürününüzü yaparsınız ve en az bir o kadar da zevkle sergilersiniz. Eğer sepetinizi yaptıktan sonra isterseniz benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunu yaparsanız da çok sevinirim. Siparişiniz için ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazdan yapılış videosunda görüşeceğiz yine. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden merhaba. Daha önce de paylaştığım tek renk sepetten yapacağız yine bugün ama biraz daha küçük bir modelini yapacağız. Bunun için kitinizden çıkanlar da önümde. Öncelikle kağıt ipiniz çıkıyor. Ben kırmızı renk seçtim bunu yaparken. Bir tane iğneniz, şablonunuz ve urgan halatınız çıkıyor. Bu sepet için 5 mm'lik urganlıkla çalışacağız. Öncelikle kağıt ipimden 2-3 metre uzunluğunda kesiyorum. Ve ucunu azıcık tırnağımla incelttikten sonra iğneme geçiriyorum. Onu bir kenara alıyorum. Bu arada halatımı da açıyorum ve halatımdan bir halka yapıyorum. Bu halkanın ön tarafı bana bakacak, kalan uç kısmı da arkaya bakacak normalde. Ben bu iple daha rahat çalışabilmek için oraya bir düğüm atacağım. Bu düğümün de arkada kalmasını istiyorum. O yüzden halkanın arka tarafını çevirip ucundan bir tane düğüm atıyorum. Halatı olabildiğince ucuna getirip bu düğümü atıyorum. Halatın ucundan çok fazla çıkmasını istemiyorum. Bu kağıt ipi de kesmiyoruz. Onu ileride içine gizleyeceğiz halatın. Halkamı azıcık çekerek küçülttüm. Ve ipimi halatımın etrafına sarmaya başlıyorum. İpi dışarıdan içeriye doğru çekerek halatı sarıyorum. İlk 2-3 ilmeğimi hem halkayı hem de halatın kısa ucunu içine alacak şekilde yapıyorum. Bundan sonra halatın ucuyla halkanın arasına sokarak ipi sadece halkayı içine alarak ilerliyorum. Üç dört ilmekle böyle yaptıktan sonra artık halkayı küçülteceğim. Bunun için halkayı ve urganı tutuyorum sıkıca ve çekiyorum. Böyle çekerek gördüğünüz gibi halkam minicik olmuş oluyor. Ortasında bir boşluk kalmamış oluyor. Bu halkanın tamamını kağıt iple saracağım. Bunu yaparken hem ileriye hem geri doğru da batmam gerekebilir. Olabildiğince sık bir biçimde halatın görünmemesini sağlayana kadar ileriye veya geriye ne kadar sıklıkla batmanız gerekiyorsa o şekilde yaparak bütün halkanın etrafını kağıt ipimle dönüyorum. Halkanın etrafını komple bitirdikten sonra artık bu halkanın etrafında dönmeye başlayacağız. Bağladığım kağıt ipin ucunu da halatla beraber tutuyorum. Onu da bu şekilde gizlemiş olacağız. Bu halatın üzerine kağıt ipimi dışarıdan kendime doğru 10 kere doluyorum.
elimle kıvırıyorum. Bu ilk sıralarda birazcık elinizde kıvırmanız gerekiyor küçük olduğu için. Elimle kıvırdıktan sonra ortaya batıyorum. Yukarıdan, alttan çekiyorum. Bu şekilde alt sıraya ilk bağlamamızı yapmış olduk. Sıkıca elimle çekiyorum ve tekrar 10 kere sarıyorum. 10 kere sarıp bir kere batacağım. Bütün sepet boyunca yapmamız gereken tek teknik, kullanacağımız tek teknik bu olacak. 10 kere dolayıp bir kere batmak. Yine 10 kere doladım ve ortaya batıyorum. Halkanın etrafındaki ilk sırayı bitirdikten sonra artık ortaya değil bir alt sıraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi ortaya değil bir alt sıraya battım. Ve hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir alt sırayla birleştirerek devam edeceğiz. Bu arada iğnemdeki ip bitiyor. Size yeni ipi de nasıl taktığımı göstereceğim. 4 santim 5 santim kalana kadar ipi kullanıyoruz. O bittikten sonra yine kağıt ipimizden 2-3 metre uzunluğunda kesiyoruz. Ve bunu tırnağımızda gene ipi incelterek iğnemize geçiriyoruz. İpin uzun ucunu elimize alıyoruz. Bunu halata tutturacağız. Bir tane ucu da halatla beraber tuttum. Yeni taktığım ucu da halatla beraber tutuyorum ikisini de. Ve sarmaya devam ediyorum. Hiçbir şey olmamış, sanki ip hiç itmemiş gibi sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde hiç bağlamaya da gerek kalmadan oldukça sağlam bir biçimde ipimizi takmış oluyoruz. Elimle düzelterek düz bir biçimde her 10 dolamada bir kere aşağıya batarak, eğer batmanız gereken yer üst üste gelirse 9 veya 11 yapabilirsiniz, çok sıkıntı değil. Ama hemen hemen 10 dolamada bir aşağıya batarak ilerliyorum. Bu aşamada oldukça düz ilerlememiz gerekiyor. Derinleşmeyi daha ileride vereceğiz. Dikkat etmeniz gereken şey, elinizi olabildiğince sık sık düzeltip sıkı sıkı yuvarlak güzel bir biçimde ilerlediğine emin olmanız. Onun dışında yapmanız gereken tek şey 10 dolamada bir batmak. Oldukça kolay ve hızlı ilerliyor. Sırayı bitirdikten sonra artık ben derinleştirmeye başlayacağım. Bu derinleştirme işlemi için de normalde halatımızı düz bir biçimde ilerletirken birazcık hafiften kaldırarak ilerleteceğiz. Bu derinleştirme işlemini ben 8 sıradan sonra yaptım. Hafif derince bir sepet elde ettim. Eğer biraz daha sığ bir sepet isterseniz 9. veya 10. sırada derinleştirebilirsiniz. Eğer daha da derin bir sepet isterseniz 7. sırada derinleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10 dolamayı yaptıktan sonra birazcık halatımı yukarıda tutuyorum. Derinleşmesini istediğim şekilde tutuyorum. Ama çok hemen üstüne de koymuyorum. Hafif hafif kaldırıyorum. Alt sıraya bağlarken de o şekilde durduğumdan emin oluyorum. Hem bağlarken hem de bağladıktan sonra elimle düzeltiyorum sık sık. Bu şekilde daha düzgün bir biçimde ilerlemesini sağlıyorum. Bakın elimle düzelttikten sonra batıyorum. Çıktıktan sonra da düzeltiyorum.
Çok fazla kaldırmayın bu aşamada. Çok fazla kaldırdığınızda birden derinleşir. Hafifçe kaldırın ve bu şekilde devam edin. İkinci sırayı bitirdiğinizde sepetin derinleşmeye başladığını çok rahat fark ediyor olacaksınız. Sepetim biraz daha büyüdü gördüğünüz gibi ve daha da derinleşti. Bu arkasındaki bantı başlarken aslında çıkartmak çok daha iyi olacak. Ama ben çıkartmadığım için şimdi çıkartmaya çalışıyorum ve oldukça zorlanıyorum. Artık sepetin sonuna yaklaştık. Oldukça az kaldı. Halatın en ucuna gelene kadar aynı şekilde 10 dolamada bir kere aşağıya batarak devam ediyorum. Halatın en ucuna kadar geldiğimde de buradaki bantı da çıkartıyorum. Ucundan 1 santim kalana kadar yaklaşıyorum. Böyle bir 1 santim kaldığında artık bundan sonra her seferinde bir alt sıraya bağlayacağım. Bu şekilde halatın ucu çözülmeden sıkıca oraya bağlanmış olacak. En ucuna kadar bağladıktan sonra artık ipim üzerinden düşmeye başladıktan sonra sepetin arkasını çeviriyorum. Arkada bu ipi bağlayacağım. Bunun için alt sıraya bağlarken kullandığım ilmekleri kullanacağım. O ilmeklerin yanından batıyorum ve diğer tarafından yukarı çıkıyorum. Bu oluşan boşluktan da iğnemi geçirerek düğüm oluşturuyorum.
Bir kere daha geçiriyorum. Düğümü sıkılaştırıyorum. Ve ipimi gizlemek amacıyla bir iki tane daha böyle aşağıya bağlarken kullandığımız ilmeklerden geçiriyorum ipi. Ve oradan kesiyorum. Eğer bir sehpa veya masa üzerinde kullanacaksanız sepetimiz hazır olmuş oluyor. Ama eğer duvara asacaksanız bir de askı yapmamız gerek. Askısını yapmak için ters çeviriyoruz sepeti. Yine bu sıraları birbirine bağlarken kullandığımız ilmeklerin birinin sağından batıyorum ve hemen solundan çıkıyorum. İpi ucuna gelene kadar çekiyorum. Bağlamama yetecek kadar uç bırakıyorum. Ve ipi burada bağlıyorum. Aynı işlemi bir tane ilmek atlayıp bir sonraki ilmeğe batıp çıkarak yeniliyorum. Askının boyunu ayarlıyorum. Buradan asacağız duvara. Çok uzun veya çok kısa olmaması lazım. O boyda tutarak ipin bu kısmını da bağlıyorum. Fazla ipleri de kesiyorum ve sepetim hazır olmuş oluyor. Şimdiden ellerinize sağlık. Umarım siz de zevk alarak yapmışsınızdır sepetinizi. Bu modelin veya pek çok farklı modelin kitine videonun açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Pek çok farklı rengi de bulunuyor tabii ki bu modelin. Umarım zevk almışsınızdır ve bir sonraki kit yapım videosunda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.